Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Voyah Free Shorts videomuzla, ki Shorts videolarımıza göz atmadıysanız eğer, orada da kısa fakat öz içeriklerimizi beğeninize sunuyoruz. Biz yapıyoruz diye demiyorum ama ben izlerken çok zevk alıyorum. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Ne diyorduk? Shorts videomuzda yayınladıktan sonra TOG'a benzediği iddia edilen Voyah Free'yi bir de yakından tanıyalım dedik. Bir anda hata geçen onlarca Çinli markadan biri olan Dongfeng Motor tarafından üretilen Voyah Free, tasarım konusunda notunu pek iyi alalı çok oldu. Peki sunduğu diğer özellikler onu tercih etmemiz için yeterli mi? Yeterli gibi. Ama bir sorunumuz var. Yeni Voyah Free'ye dair bilmeniz gereken her şeyi kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Tasarımı gören herkesin hemen TOG'a benziyor dediği Free ilk kez 2021 yılında yollardaki yerini aldı. Tasarımında İtalyan imzası taşıyan Voyah Free, Çin'in Wuhan şehrinde üretiliyor. DSU segmentinde yer alan boyutlarıyla ağır başlı bir imaja sahip olurken markanın kendi bir platformu ESSA üzerinde üretilen yeni Voyah Free'nin ön panjuru dikkat çekiyor. Benim Maserati Levante'ye bir hayli benzettiğim bu tasarımda farlar kısık bakışlarıyla ciddiyetini korumuş. Neyse, logonun Maserati benzerliğini acilen görmezden gelin. Tamponda spor ve agresif suratı destekleyen çizgiler bulunurken yeni Voyah Free'ye bir tam yıldız hızla geliyor. Siz ne dersiniz, bu Maserati benzerliği sonrasında halen daha TOG benzerliği var diyebilir miyiz? Ön tarafın tüm karizması profilden arkaya müthiş şekilde akıyor. Karizma önden arkaya doğru ilerlerken gerçek anlamda ağır ve güvenilir duran bir profil bizleri karşıladı. Jantlardan dolayı olsa gerek BMW'nin i serisi SUV modellerini anımsatan hissiyle elektrikli kapı kolları dikkatimizi çekiyor. Sabit bir çizgiyle önden arkaya uzanan profilde göze farklı gelen bir detay göremedim. Jant demişken bu şık jantların boyutu tasarıma yakışır şekilde 255-45-20 inç. Yani hiç fena değil. Tekerlüsü dodiklerin plastik siyahı yerine piyano siyahı olması da lüks algısını yükseltiyor. Buna ek, yan camların yükseklikleri ve arka camların fabrika çıkışı karartılmış olarak gelmesi de artılar arasında sayılır. Jest'ün üzerindeki detayı nasıl buldunuz? Ben yeni Voyah Free'nin kesinlikle tasarımsal olarak hem profil hem de ön tarafta çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Premium duruşu en fazla hissettiğimiz arkası yeni Voyah Free'nin Joker kartı. Gerçekten kendine has bir tasarım dilinin en çok hissedildiği arka tarafta benim dilimin ucuna benzeyen modeller geliyor ama bu defa söylemeyeceğim. Sahi Çinli otomobillerdeki sürekli şuna benziyor, buna benziyor demekten otomobili anlatmak zorlaşıyor bazen. Neyse, biz Free'ye dönelim. Yeni Voyah Free'nin arka tarafında onu çevreleyen bir spoiler tasarımı bulunuyor. Şimdi sormak istiyorum, madem bu kadar büyük spoiler yaptınız, neden o sileceği cam üstünde almadınız? Alt tarafta aracın yanlarından uzanıp tek parça halindeki tasarımıyla stoplara yer verilmiş. Ki akşam vakti bu stopların efektleri de bir hayli etkileyici. Bu şık stopların ortasında marka logosuna yer verilirken model isim yazısı kendine sağ altta yer bulmuş. Onun haricinde düz bir bagaj kapağı tasarımında olan Voyah Free'nin tamponlarına krom detaylar bulunuyor. Sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen lüks vurgusunu başarılı şekilde yapabilen Free'nin arka tasarımı da bizden bir yıldız aldı. Geldik bu DSU'nun boyutlarına. Yeni Voyah Free 4905 mm uzunluğunda, 1950 mm genişliğinde ve 1690 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğu ise bir A segment otomobille aşık atacak kadar 2955 mm uzunluğunda. Bu da cidden heybetli bir otomobil olduğunu gösteriyor. Otomobil elektrikli olunca teknolojisi de insanı şımartacak cinsten oluyor. Tamam, eğer ki dış tasarım hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir düşünceniz yoksa iç mekandan sonra kesinlikle fikriniz değişecek. Fikirlerinize fikir katmak için bizi abone olmadan takip eden hatırı sayılır izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Voyah Free'nin yanal ve sırt destekleri oldukça iyi olan elektrikli, hafızalı, ısıtma soğutma özelliklerinin olduğu koltuklarına oturduğunuzda ellerinizin arasında alüminyum detaylarıyla kesinlikle başarılı olan direksiyon simidi bulunuyor. Gerçekten direksiyon simidi bir otomobilin karakterini ve tarzını en iyi yansıtan detayların başında gelir. Voyah da bunu çok güzel şekilde başarmış. Bu direksiyon simidinin hemen arkasında konsol boyunca uzanan 3 adet ekran bulunuyor. Tabi TOG'a benzetildiği bir diğer yerde burası olabilir. Ekran çözünürlükleri, performansları ve kullanım özellikleriyle gayet iyi olan bu ekranlar üzerinden hem araçla ilgili tüm ayarlara erişebilir,
hem de yolcu tarafındaki ekrandan oyun oynar, film izler ve araç bilgilerini takip edebilirsiniz. Ortadaki ekranın hemen altında fiziksel tuşlarında bulunduğu konsolda bu detayı ben beğendim. Yalnız kapı içleri de gerçekten etkileyici. Buradan aşağı doğru inerken oldukça yüksek olan orta konsolun lüks hissiyata destek olduğunu görüyoruz. Buraya kablosuz şarj standı görevi de gören telefon koymaya yarayan bir alan yapmışlar. Devamında ise şık bir vites kolu, hemen yanında ekranları yönetebileceğiniz bir touchpad, mod seçim tuşları ve üstü kapaklı 2 adet bardaklık bulunuyor. Kol dayama içinde de derin bir saklama alanı mevcut. Tabii bitti mi? Asla. Konsolun yüksek olmasının müsebbibi alt katta ise saklama alanları, USB bağlantı portları ve 12 volt soket girişi bulunuyor. Bu da kullanımı rahatlatan diğer şık detaylardan biri. Fazlasıyla lüks ve ihtişamlı görünen yeni Voyage Free'nin kabin özelliklerini ben çok beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir D SUV'unuz varsa kabin kadar arka koltukların önemi tartışılmaz. Yeni Free'nin arka koltuklarına geçtiğimizde daha kapıları açar açmaz diz mesafesi bizi mest etmeyi başarıyor. Lüks detayların arka tarafta da kendini hissettirdiği yeni Free'de olmayan şaft tüneli, USB bağlantı portları ve havalandırma çıkışları konforu artırır. Ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavan da çok etkileyici. Kol dayama içindeki şu bardaklık tasarımı dahi kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. İç mekanda durum böyleyken gelin bir de bagaj alanında bizi neler bekliyor ona bakalım. Yeni Voyage Free'nin elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 560 litre bir hacim sizleri bekliyor. Bu da bir D SUV için hiç de fena değil. Peki bu teknolojiyi güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde ne kadar yansıtabilirler ki? Tahmin edebileceğiniz üzere yeni Voyage Free'de üstün güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. Bu özelliklerin birçoğu standart olarak sunulurken pasif güvenlik özellikleriyle de çıta arşa taşınmış. Apollo Highway Driving Pro adı verilen sistemin dayanıklılığı ve çalışma performansı 60 milyon kilometre test edilmiş. Gerçekten ciddi bir kilometre. Bu sistemle birlikte tüm hızlarda çalışabilen adaptif hız sabitleyici, yol üzerindeki her türlü bilgiyi alarak navigasyonda görmenizi sağlayan otonom sürüş navigasyonu, tek tuşla uygun boşluğa park etmesini sağlayan otonom park asistanı. Bu arada otonom navigasyon sisteminin dünyada bir ilk olduğunu iddia ediyorlar, benden söylemesi. Tabi bu özelliklere ek kör nokta uyarı sistemi, aktif şerit takip asistanı, 360 derece kamera sistemi ve daha saysak bu videoya sığmayacak birçok özellik yeni Voyage Free'de sizleri bekliyor. Performans konusunda kesinlikle iddialı olan Voyage Free yolların tozunu alacak cinste. Yeni Voyage Free dış ve iç tasarımda olduğu kadar motor performansı konusunda da çok iddialı. Aracın tabanına yerleştirilen 106 kWh bataryalarla birlikte toplam 490 beygir güç, 720 Nm tork üreten Free maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. Sıfırdan 100'e 4.4 saniyede çıkabilen Voyage Free bataryalar tam dolu haldeyken 500 km sürüş menzili vaat ediyor. 100 kilometredeki ortalama enerji sarfiyatı ise 18.3 kWh. DC hızlı şarjda 45 dakikada şarj olan Free'yi AC ev elektriğiyle 10 saatte şarj edebilirsiniz. Tabi Free'deki tek motor seçeneği bu değil. Bir de 1.5 litre benzinli motorun eşlik ettiği hibrit motorlu sunuluyor. Fakat o Avrupa'ya gelir mi bilinmez. Geldik en kritik ve can sıkıcı bölüme, yani fiyata. Shorts videomuzda yayınladığımızda büyük tepki alan yeni Voyage Free'nin Avrupa fiyatı $50.000 bandından başlarken Türkiye fiyatı videonun yayın tarihinde %54 gümrük, %60 ÖTV ve %20 KDV sonrasında 4.550.000 liradan alıcılarını bekliyor. İnsan yorum yaparken bile zorlanıyor kesinlikle. Bu da en acı finallerden birini yapmamıza neden oldu. Yeni Voyage Free'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. İtiraf etmek gerekirse sondaki fiyat özelliğini bilmesek en azından üzerine hayaller kurma şansımız olurdu. Fakat bu fiyatta hayal kurmak ne kadar mümkün? Yorum sizde. Yeni Voyage Free hakkındaki tüm düşüncelerinizi de yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.